Herkese yeni bir teknik analiz videosundan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoda Bitcoin, Ethereum, XRP ve AVAX inceleyeceğiz. Son videomuzda söylemiş olduğumuz gibi belli bölgelere yine fokuslanacağız ve bu bölgelerde nasıl hareketler gerçekleşiyor biraz bunlara yoğunlaşmak istiyorum. Bakın haftalık mumlarda arkadaşlar söylemiş olduğumuz en önemli trend görmüş olduğunuz bu yukarı doğru hareket eden yükselen trend arkadaşlar. Bu trend bizim için evet bazı durumlarda çok kritik arkadaşlar. Yine o bölgelerin içindeyiz. Bakın haftalık kapanışlar üstünde gelmesine karşın tekrardan içinde kapatan bir hareket görüyoruz ve yeni haftalık mum bunun yine üstünde kapatamıyor ve bu hafta içinde de gayet burada bu şekilde yan yana gelen mumları görmektesiniz. Ne yukarı yönlü ne aşağı yönlü büyük bir patlama yok arkadaşlar ama işte bu durum çok kritik. Eli kulağında arkadaşlar, yaklaşık olarak birkaç gün içinde sert hareketlere maruz kalacağımızı düşünüyorum. Ve burada da arkadaşlar gelebilecek bu yüksek volatiliteye karşı terste olmamak adına bu bölümü iyi incelemek lazım. Çünkü buradaki gelebilecek sert bir çıkış herkesin longa girmesine sebep olur ve fiyat tekrar düşer. Burada arkadaşlar gelebilecek sert bir düşüş herkesin short'a ikna olduğunu gösterir ve fiyat tekrar yükselir. O yüzden bu bölümlerdeki çıkış hareketleri genelde aşağı yukarı sert hareketlerden sonra trendini bulur. Sizlere bunun örneğini nerede gösterebilirim? Bakın tam olarak da bu bölge. Görüyor musunuz? Haftalık mumlar gayet de yan yana sıralı bir şekilde dizilmişler ve bu bölgede fiyatların içinde yukarı yönlü büyük patlamalar, aşağı yönlü büyük salınımlar gelse de asıl trend sonrasından bakın yukarı yönlü çıkış, sert düşüş ve gerçek kapanışlarla beraber yükseliş olmuş. Şimdi bu tarz hareketler çok önemli. Bu aslında günlüklerde çok daha rahat ve net görünüyor. Buradaki bu sıkışmayı artık hepimiz gördük arkadaşlar. Aşağı yönlü salınımlar gelse de yukarı yönlü çok sert hareketler çıksa da kapanış olarak biz bu bölgenin içinde yataylıyoruz. Bu bölüm nedir aslında? Benim size devamlı anlattığım bir çöp bölge arkadaşlar ve bu bölgedeki kalıcılık yani kapanış mumları bizim için çok önemli olacak. Benim buradaki düşüncem arkadaşlar fiyatın bu bloktan yukarı yönlü kırılım yapması. Oldu ki benim yanılmam durumunda nasıl bir hareket görebiliriz? Buradan 112 binlere kadar gelebilecek bir düzeltme doğaldır arkadaşlar. Ama 112'nin altına sarkan bir hareket ciddi salınımlar yapar. O yüzden buralara çok dikkat etmek lazım. Ben ise buradaki bu yükselişe daha yatkınım ve bu yükselişin de arkadaşlar tekrardan bu bölgeyi test etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi gelin Elliott Wave senaryomuza bakalım. Burada nasıl bir durum söz konusu? Bunu bir inceleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, analizimiz burada ve biz burada Elliott Wave ile aslında bir dördüncü dalganın hemen hemen bittiğini ve buradan itibaren de yeni bir yükseliş dalgasının başlayarak bu bölgenin son hareketi olacağını düşünüyorum. Orta bant bakın çok önemli. Buralarda 126-127'leri gösterirken artık 128-129'ları gösteriyor. Trendimiz yukarı yönlü bir eğim içinde olduğu için her gün fiyatlarda değişiklikler olacaktır arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada çok aşırı bir volatilite gelmesiyle beraber yukarı yönlü çıkışlarda da arkadaşlar kanalın üst bandı denenebilir. Ama önümdeki şu 128'li bölge benim için çok ciddi bir blok. Şu an için bunları çok beklemiyorum arkadaşlar ama bu aralık ciddi bir bölge olduğunu düşünüyorum. Şimdi buradaki hareket arkadaşlar ciddi anlamda sıkıştı. Bakın gayet 117.000 ve 118.500 aralığında çok kritik bir süreçte Bitcoin'de büyük bir daralma söz konusu. Bunun sonucu arkadaşlar ciddi bir hacime sebep olacaktır diye düşünüyorum. Tahminim yukarı arkadaşlar ve burada 121.900 görmüş olduğunuz şu eşiğin geçilmesiyle de ciddi bir hızlı bir momentum yaşayacağımızı düşünüyorum. Bakın neredeki gibi aslında buradaki gibi. Fiyatlarda çok sert başlayan bir yükseliş var. Sonunda büyük bir momentum görüyoruz ve büyük bir geri çekilme. Yine buna benzer bir yapının oluşma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Adım adım gidiyoruz arkadaşlar. Aynı buradaki çıkış dalgası, düşüşler, konsolide süreci, yeni çıkışlar, buradaki beklenen 4, sonrasından çıkan 5. Yani bu şekilde part part ilerlediğimiz için aslında büyük FOMO'lardan olabildiğince uzağız ve sizlere de burada FOMO haberlerinden de bahsetmiyorum. Videoyu beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Bu benim için gerçekten çok faydalı ve abone olmak isterseniz de bu da sizin için çok faydalı olacaktır arkadaşlar. Şimdi buradan geçiyorum arkadaşlar Ethereum'a. Sizlerle beraber yaptığımız analizde buradaki geri çekilmeden sonra yeni bir yükselişin başlayacağından bahsettik. Ve o yükseliş gayet de geldi. 3.900 dolarlara kadar yükseldi. Ve arkadaşlar burada hemen hemen bakın trendin üst bandı, bu haftalıklarda gelen ciddi bir trend, bunun üst bandına çok yakın bir yerden geri çekildi ama teması söz konusu olacaktır diye düşünüyorum ve hatta bunun da biraz üstüne çıkacağımızı düşünmekteyim arkadaşlar. Hemen hemen 4150 ve 4500 dolar aralığında burada ciddi bir dirençle karşılaşma ihtimalimiz yüksek ve yavaş yavaş arkadaşlar güç toplayan Ethereum yine aynı Bitcoin'de
beklediğim gibi çok sert bir dalgayla yukarı çıkabilir arkadaşlar. Ve önemli olan destek seviyemiz ise net bir şekilde 3450 ve alt bölümde de arkadaşlar 3300'ler. Burada arkadaşlar fiyatlarda benim beklemediğim doğrultuda geri çekilmeler görürsek eğer bu bölümün destek olmasının bizim için çok önemi var ve buradan ani bir sıçrayışta tekrar çıkmamız lazım. Ama burada arkadaşlar konsolide yaşarsak aşağı yönlü çıkışta yaşayabiliriz. O yüzden olası ters bir senaryoyu sizlere bahsediyorum. Ama benim hala yukarı yönlü gideceğini düşündüğüm bir Ethereum söz konusu. Yavaş yavaş da arkadaşlar aslında buradaki oluşturduğu bu çöp bölgeden de yukarı yönlü gelecek hacimler ve kapanışlar bize yine doğru trendi göstermeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar buradan geçiyorum XRP'ye. Evet arkadaşlar, XRP karşınızda ve beklemiş olduğumuz analiz yapısı hemen hemen oturmuş diye görüyorum. Burada aslında sizlere son videoda bahsettiğim yükseliş, arkasından geri çekilme ve tekrardan yeni bir yükseliş olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Burada biraz daha düzeltmenin aşağı bölümlere gittiğini, bu bölümü biraz daha düzenlediğimizde arkadaşlar bu şekilde bir grafiğe evrilebileceğimizi düşünürüm. Ve dün canlı yayında bahsettim. Abone değilseniz abone olun. Canlı yayınlara da katılın arkadaşlar. Bazen video yükleyemezsem canlı yayınlarda da sizlerle beraber analiz yapıyorum. Ve burada arkadaşlar dünkü canlı yayında bu bölümlerden yukarı yönlü bir çıkış, buralarda geçirilecek konsolidasyon ve arkasından yeni bir yukarı çıkışa ben XRP'de daha olumlu bakıyorum. Burada arkadaşlar beklemediğim senaryo, yani ben yukarı yönlü beklerken fiyatın aşağı yönlü hareket ettiğini görürsek burada size de bunu söyleyebilirim. Bu bölümler, orta bantlar ciddi bir şekilde destek olabilir arkadaşlar. Geri çekilmeler buradan 2 dolar 60 sente kadar yaşanabilir. Ben buna daha yakınım ama arkadaşlar tabii ki sizlere de her gün her saat video atamadığım için olası ters bir senaryoyu da burada anlatmaya çalışıyorum. Bu benim beklediğim senaryo değildir ama gerçekleştiği durumda da neler olabilir bunlardan bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi buradan geçiyorum AVAX'a arkadaşlar. AVAX'ta güzel bir hareketlilik görüyoruz ve görmüş olduğunuz gibi yine bir düşüş hareketi geldi arkadaşlar. Öncelikle bu çöp bölgeden çıkışın geleceği, dirence gideceğimiz birinci yön. Buradan arkadaşlar bir geri çekilme ikinci yön. Çıkış üçüncü yön, düşüş dördüncü yön arkadaşlar. 4'te 4 ile gayet iyi bir şekilde sonuçlanan bir analiz olduğunu düşünüyorum. Şu bölgelerden 22'lerden gelecek direncin 19'lara değmesi bizi aşağı yönlü itebilir ama şu an için bu durum biraz ortadan kalkmıştır arkadaşlar ve fiyatın biraz daha güçlü bir konsolide içinde olduğunu düşünüyorum. Önemli olan durum şu arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz 22 ve 2500 aralığı geçilmediği sürece burası bizim arkadaşlar destek bölgemizdir. Ve aslında AVAX'ta buradaki söylemiş olduğumuz konsolidasyon da 27 dolarla 22 dolar aralığında gerçekleşiyor arkadaşlar. Ve bu konsolidasyondan sonra yukarı yönlü bir atak 27'ler üzerindeki günlük kalışlar arkadaşlar bizi önce 30-34'e, buranın momentumlu geçilmesiyle de 40-42 bandına iter. Ama şu an için herhangi bir kapanış yok. Burada hemen hızlı bir şekilde çıkışın olacağını çok düşünmüyorum ama önemli olan 22-20 dolar seviyesinde desteklerin olduğunu biliyoruz ve buralarda arkadaşlar ve buralardan arkadaşlar o 20'lere salmayan ve tekrardan ciddi bir şekilde 25-26'lara gelen AVAX görürsek evet bu bizim için pozitif bir durumdur arkadaşlar. Ve aslında buradaki gelebilecek yeni yükseliş hareketinin burada güçlü kaldığını görmemizle daha ikna olabiliriz diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Burada videoya like atmayı lütfen unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.